Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık nefis bir sos tarifi hazırladım. Kışlık hazırlıklara devam ediyorum ben. 5 kilo armut domatesi kullanıyorum. 2 baş sarımsak, yarım kilo kıl, acı ve tatlı karışık. Acı çok az ekledim. 2 kilo kapya biberi kullanıyorum. Kapya biberleriniz iri ve etli olursa közlendiğinde daha güzel olacaktır. Bütün malzemelerimi yıkadım ve kuruttum. Daha sonra kapya biberin sap kısmını içe doğru parmak ucumla iktirerek sapını çıkartıyorum. Bu şekilde yaparsanız daha pratik oluyor. Daha sonrasında çekirdek ayıklama derdi olmuyor arkadaşlar. Hem de çok fazla yer kaplamamış oluyor. Şöyle ilk defa yapacak olanlar için tekrar gösterdim. Bu şekilde iyice çekirdeklerini temizledim ve bir tepsiye alıyorum. 2 kilo bir tepsiyi aldım. Gördüğünüz gibi 200 derece alt üst ayar fırına közlemeyi bırakıyorum. Bu esnada ben de domateslerimi kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyarak yapıyorum. Eğer ki robottan geçirerek yapacaksanız kabuklarını soymadan içerisini doğrayarak da robottan geçirebilirsiniz. Ben bu şekilde soymayı tercih ettim. 5 kilo domates kullandım. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bursa domatesi yani armut domates benim kullandığım domatesden kullanırsanız rengi ve lezzeti gerçekten daha güzel oluyor bu domateslerin. Daha sonra bir süzgecin içerisine domateslerimi doğruyorum. Gördüğünüz şekilde doğruyorum. Çok iri olmasın. Bu şekilde gök suyunu süzdürmüş oluyoruz. Pişirme süresini de daha aza indirmiş oluyoruz. Gerçekten faydası var. Mutlaka süzün suyunu. Çünkü o gereksiz suyu, domatesin suyu değil. Bu şekilde gördüğünüz gibi süzdürüp tencereye alıyorum. Büyükçe bir tencere kullanıyorum ben. Benim tencerem sos tencerem arkadaşlar. Evet, bütün domateslerimi doğradım. Gördüğünüz gibi bir tencere oldu. Ocağa alıyorum ve orta ateşte karıştırarak, sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet. Domateslerim pişe dursun. Ben de fırından çıkan kapya biberlerimi şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşacık olmuşlar. Biraz üst üstüne koyuyorum. Streçle iyice üzerine kapatıyorum. Bir 10-15 dakika o şekilde bekletiyorum. Bu işlemi niçin yapıyoruz arkadaşlar? Kabuklarının daha rahat soyulabilmesi için. Hatta saklama kabın içerisine koyarak da yapabilirsiniz. Poşet içerisine katarak da saklayabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Bakın nasıl da kolayca kabukları soyuluyor. Bu yöntem gerçekten harika bir yöntem. Eğer hiç denemediyseniz bu şekilde denemenizi öneririm. Biberler gayet güzelmiş. Gördüğünüz gibi etli etli. Sos yapımlarında mutlaka bu şekilde kullanmanızı öneriyorum. Kışlık hazırlıklara ben devam ediyorum. Son gaz. Eylül sonuna kadar yapabilirsiniz. Ay vakti geçti diye hiç üzülmeyin arkadaşlar. Eylül sonuna kadar biber ve domates hala bulunacaktır ama geç kalmayın. Kahvaltılık sos tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten inanın samimiyetime güveniyorsanız çok lezzetli bir tarif çıkıyor ortaya. Çünkü kapya biberini de közleyerek içerisine eklediğimiz için inanın kokusu ve lezzeti daha bir başka oluyor. Biberlerimi de şöyle küp küp doğruyorum. Hepsini doğradım. Daha sonra 2 baş sarımsağımı robottan geçireceğim. 2 baş sarımsak kullandım. Dilerseniz daha fazla, dilerseniz daha az da kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Yalnız sosumuza lezzet katan tabii ki sarımsak arkadaşlar. Çok az yağ damlattım ki şöyle ben el robotunda çekiyorum şöyle. Çok pratik bir yöntemle bu şekilde sarımsaklarımı çektim.
Boş bir kaseye alıyorum ve diğer biberleri de aynı şekilde çekeceğim. Maydanozları çekmeyeceğim arkadaşlar. Maydanozları ince ince elimde kıyacağım. Yarım kilo kıl tatlı ve acı karışık kullandım. Yalnız acıyı 4-5 tane ekledim arkadaşlar. Niçin? Çok aşırı acı olmasın. Çocuklar da şöyle yiyebilsin istedim. Eğer ki siz acı seviyorsanız yarısını acı, yarısını da tatlı kullanabilirsiniz. Benim yaptığım sos şöyle hafif acılı olmuş. O kadar hafif ki yani çok lezzetli olmuş. Biberleri de bu şekilde çekerek devam ediyorum. Şöyle sosumu kontrol ediyorum. Bakın nasıl da hala suyunu salıyor. Bu sular gereksiz arkadaşlar. Onları alıyorum. Kışlık hazırlıklarını inanın gözünüzde büyütmeyin, korkmayın arkadaşlar. Birkaç kişiyi çevremde görüyorum. Ne bir sos yapabiliyorlar ne bir salça yapabiliyorlar. Sizler az az deneyerek öğrenin. Elinizde bulunsun. Her zaman anneniz ve büyükleriniz yanınızda olmayacak. Yani satın alırım, dışarıdan alırım diye düşünebilirsiniz. Ama inanın çok pahalı. Hem cebinize zararı var hem de içinize sine sine kendi yaptığınızı yemekten güzeli yok bence. Mutlaka az da olsa tariflerden deneyin, denemeye çalışın. 5 kilo domates olmaz, 2 kilo domatesden de yapabilirsiniz. Yani ilk denemeleriniz olur. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Sizlere küçük bir tavsiyem olsun. Küçüklerime söylüyorum tabii ki. Sarımsakları da içerisine ilave ediyorum. Kapya biberini ekledim. Yeşil biberleri de ekledim. Gördüğünüz gibi rengarenk harika bir şey oldu. İyice karıştırıyorum. Karıştırırken lütfen dikkat edin, sıçramalar olabilir. Ocağınızın altını kısa getirebilirsiniz bu esnada. İyice karıştırdıktan sonra yarım saat bu şekilde pişireceğim. Kapya biberi ve biberlerle birlikte iyice pişmesini istiyorum. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Ben 5 kilo domates kullandım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Eğer 2-3 kilo kullanacaksanız 1 yemek kaşığı da kaya tuzu yeterli gelecektir. Mutlaka kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz kullanmayın. Raf ömrünün daha uzun olmasını istiyorsanız kaya tuzu gerçekten çok etkili. Şunu da belirteyim. Eğer tuzlu sevmiyorsanız ya da yiyemiyorsanız 1 yemek kaşığı da tuz ekleyebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde sosum kıvam almaya başlamış gördüğünüz gibi. Yarım saat pişirdikten sonra üzerine 1 su bardağı dolusu zeytinyağı ekliyorum. Eğer ki mümkünse zeytinyağı ekleyin arkadaşlar. Sos yapımlarında zeytinyağı çok büyük bir etkisi var. Zeytinyağını ekledikten sonra bir 10-15 dakikada bu şekilde pişireceğim. Yağı iyice sosumuza geçmesi için. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde de bırakanlar var. Ben bugün bu şekilde bırakmayacağım. Rondodan geçireceğim. Pürüzsüz bir şekilde harika bir sos yapacağız arkadaşlar. Tekrar kontrol ediyorum. Evet, artık tamamen azalmaya başladı. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Sosu da iyice kıvam aldı. Artık rondodan geçirebilirim. Öncesinde yarım bağ maydanoz ilave ediyorum. Maydanozları da incecik elimde kıydım. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum ve sosumuza püre haline getiriyorum. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama
yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde bakın rengi nasıl da değişti. Nasıl güzel bir turuncu bir renk aldı. İnanın çok güzel. Hem rengi hem tadı harika. Diğer tarafta kapaklarını kaynatıyorum. Mutlaka kapakları kaynatalım. Yeni de olsa kapaklar mutlaka kaynamalı. Kesinlikle eski kapak kullanmayın. Bütün malzemenizi ziyan etmiş olursunuz. Şöyle kenarlarını temizleyerek sizlere kıvamını göstereceğim. Bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu. Evet, hemen sıcak sıcak kavanozlara alıyorum. Mutlaka sıcak sıcak kavanozlar alın. Ben video çektiğim için masaya aldım. Hatta ocaktayken bu şekilde kavanozlayabilirsiniz. Bu tarz sos ve turşu yapımlarında birkaç önemli püf noktaları var arkadaşlar. Öncelikle kapaklarınız yeni kapak olmalı. Kavanozlarınızı sıcak suda iyice yıkamalısınız. Daha sonra sosunuzu kavanoza aldıktan sonra ağız kısmını mutlaka bir peçete ya da bir bezle kurulamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak kapakları hemen şipşak bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Saatlerce erkek gücüyle kapaklarınızı kapatmanıza hiç gerek yok. Hem satıcı bu şekilde söyledi aldığım zaman, hem de ben senelerce bu şekilde yapıyorum zaten. Hiç de kapakları atmıyor. Aksine daha güzel vakumlanıyor. 2 ileri 1 geri yöntemiyle kapaklarınız vakumlanacaktır. Mutlaka bu şekilde deneyin. Ters çeviriyorum ben. Bir gün bu şekilde bekleteceğim. Ertesi günü de çevirerek sizleri bir de o şekilde gösteririm. İnanılmaz sıcak, inanılmaz sıcak. Yani elime bir bez almayı da unutmuşum. O şekilde yaptım. Ertesi gün şöyle kavanozlarımı çeviriyorum. Sizleri de şöyle yakından göstermek istiyorum. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalmasın arkadaşlar. Gayet kapakların hepsi de düzgün gözüküyor şu an. Biraz sonra da kontrol ederiz. Bakın hiçbir şekilde kapaklarını da atma meydana gelmiyor. Senelerdir ben bu yöntemle yapıyorum. Hatta 2 yıllık soslarım dahil duruyor benim. Şöyle bakın. Gayet güzel oldu. Şöyle sizleri yakından da göstermek isterim. Şöyle hem sizleri yakından göstermek için hem de sabah kahvaltısı için şöyle az bir şey ayırdım. Bakın rengi de gayet güzel gözüküyor. Bugün de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım keyifle izlemişsinizdir sıkılmadan. Elimden geldiğince detaylarını verdim. Eğer ki yine de aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Ekmeği sürerek de şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Bu şekilde bile harika oluyor. Dilerseniz pizzalarda, dilerseniz makarnalarınızda her türlü kullanabileceğiniz harika bir sos tarifi. Mutlaka yapın, deneyin. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.